Evet, videoya başlamadan önce şuna değineyim. Bu videoda bahsedeceğim konular ve gelişmeler bundan bir önceki sızdırılan güncelleme videomla alakalıdır. Yani o videoyu izlemediyseniz önce onu izleyin. Ondan sonra buraya tekrar gelin ki kafanızda soru işareti kalmasın. Zaten izleyip de geldiyseniz o zaman ilk önemli konumuza başlıyoruz. Dinamik potansiyel nasıl olacak? Bir önceki videoda dinamik potansiyel hakkında fikirlerimi söylemiştim ve sizler de aynı şekilde bu durumdan çok mutlu olmuştunuz. Ancak bu yeni gelecek olan potansiyel güncellemesi pek de tahmin ettiğimiz gibi olmayacak. Oyun yapımcısı ile yapılan görüşmeler sonucunda topluluğa açıklamış olduğu bu yanlış anlaşılan dinamik potansiyel güncellemesine bir açıklık getirildi. Biliyorsunuz ki her kariyer açtığımızda tüm oyuncuların potansiyelleri her zaman aynı oluyordu. Artık bunu açılan her kariyer için oyunun ilk başında oyunculara farklı potansiyel değerler belirlenecek ve böylece her kariyerde aynı oyuncular yüksek potansiyelli olmamış olacak. Yani ilk açtığınız kariyerinizdeki bir oyuncu diyelim ki potansiyeli minimum 81, maksimum da 85 olsun. İkinci açacağımız bir kariyerde aynı oyuncu bu sefer minimum 88, maksimum 92 potansiyel gösterebilecek. Yani bu önceden belirlenen potansiyeller sizin açmış olduğunuz her kariyerin başına değişkenlik gösterebilecek. Ayrıca bu belirlenen başlangıç potansiyel oyuncunun oynadığı maç sayısı, gol veya asist sayısına göre herhangi bir değişiklik göstermeyecek. Yani FIFA gibi bir dinamik potansiyele sahip olmayacaklar. Oyuncuların potansiyel gelişim hızı yine her zamanki gibi antrenman kampı seviyenize, oyuncu yaşına ve ilk 11'de oynamasına bağlı olarak artacak. Ancak bu artış oyuncunun maksimum potansiyelini etkilemeyecek. Yani biraz üzücü bir haber olmuş oldu. Hepimiz çok hype'lanmıştık dinamik potansiyel denince. Bana kalırsa bu dinamik potansiyel değil de daha çok değişken potansiyel güncellemesi olmuş. Tabii ki kötü bir güncelleme kesinlikle değil çünkü bu sayede artık her kariyerimizde aynı oyuncuların farklı potansiyellerini görüyor olacağız. Bu bile oyuna yine iyi bir renk katar diye düşünüyorum. Ayrıca önemli bir noktaya değinelim. Bu güncelleme ile birlikte artık yetenek avcıları çok önemli olacak. Eminim kimse oturup da yetenek avcılarına oyun başlığına para verip gidip de ondan düzgün oyuncu bulmasını beklemiyordur. Niye yapalım ki zaten? Biz oynaya öğrendik, kimin ne güçlü olduğunu biliyoruz. Ama artık böyle olmayacak. Her kariyerde potansiyeller değişkenlik göstereceği için özellikle yüksek potansiyelli oyuncular bulabilmek adına yetenek avcılarını kullanmamız gerekecek. Bu yönden de düşünecek olursak oyunumuza ufak bir zorluk katmış olacak. Ekstra bir bilgi olarak da hepimizin bildiği o sabit yüksek potansiyelli oyuncuların olduğu listeyi de etkilemiş olacak. Ekrana verdiğim bu tabloda artık şu iki sütun gereksiz olacak. Oyuncuların her kariyerde erişecekleri potansiyel farklılık göstereceği için bu durum onların değerlerine de yansıyacak. Yani her zaman aynı fiyatlardan alamayabilirsiniz veya ekstra para vermiş olabilirsiniz. Bonus para ve yönetim baskısı. Önceki videoda sizlere takımınızın başarısına bağlı olarak sezon sonunda ekstra paralar kazanabileceğinizden bahsetmiştim. Ama size müthiş haberlerim var. Bu kazanacağınız para aslında sizin göstermiş olduğunuz belli başlı başarılara göre şekillenecek. Mesela burada yazanı Türkçe çevirecek olursam Ingrese Champions yani Şampiyonlar Ligi geliri. Takımın Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselme ödülü olarak 5 milyon dolar aldı. Bu miktar başlangıç bütçene eklendi. Şeklinde bir bildirim ekranı örneği görüyoruz. Sadece bununla da kalmıyoruz. Aynı zamanda oyunda yönetimin baskısını biraz daha hissedebilmemiz için harika bir bildirim ekranı daha geliyor. Bunu da kısaca çevirecek olursam kovulmanın eşiğinde yönetim takımın performansından memnun değil ve önümüzdeki maçlarda sonuçları düzeltmezsen seni kovmayı planlıyorlar. Yani bu görselden anlıyoruz ki işlerin iyi gitmediği bir senaryoda yönetimin bize verdiği bir son uyarı yani ultimatom mesajı olarak karşımıza çıkacak. Bu durumda dikkatli davranıp gerekirse riskler alıp kovulmamak için önümüzdeki maçlarda puan kaybetmemeye çalışmamız gerekecek. Yani bu uyarıyı aldıktan sonra önümüzdeki birkaç maç için tamam mı devam mı maçları olacak. Bu yeni bildirimler harika olmuş. Özellikle yıllardır beklediğimiz yani kupayı kazanamasak bile en azından belli bir bütçe ödülü verilmesi gereken o güncelleme sonunda gelecek gibi duruyor. Dostum bu 11.3 güncellemesi çok fena olacak. Hall of Fame yani şeref tablosu. Önemli bir düzeltme. Önceki videoda bu konuyu biraz yanlış çevirmişim. Oturup tekrar detaylıca araştırdığımda öğrendim ki bu yeni gelecek olan ekran şu şekilde çalışacak. Örneğin Süper Lig veya Şampiyonlar Ligi ekranına girdiğinde bu kupayı tarih boyunca hangi kulübün kaç kez kazandığının toplu bir liste şeklini görebileceksin. İşte şimdi kafaya oturdu. Çünkü sadece bu bilgi bile bize güzel hedefler ve içerikler çıkartabilecek. Mesela Şampiyonlar Ligi'ne Real Madrid'den daha fazla kazanmak veya Avrupa'nın köklü bir takımı olup da kazanamadığı o kupaları kazanmaya çalışmak gibi. Kariyerlerinizde kendi takımınızda da bu şeref tablolarında kupaları kazandıkça görebileceksiniz. Yani uzun kariyer yapmayı sevenler için harika bir dopamin kaynağı olacak. Turnuvalar nasıl oluşturulabilecek? Biliyorsunuz ki kendi turnuvalarımızı ve liglerimizi oluşturabileceğiz. Bu turnuvayı ve ligi oluşturmak için minimum 4 takıma sahip olmamız gerekecek. Yani box harcayarak açmış olduğunuz en az 4 farklı takımınız olmalı. Turnuvadaki eşleşmeleri ve grupları kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabileceksiniz. Yani kimin kimle maç yapmasını istiyorsanız ona göre yerleştirmek size kalmış. Mesela Fenerbahçe, Arsenal ve Dortmund'u aynı gruba koyup kimin gerçek bir ikinci olduğunu görmek için güzel olacak. Güncelleme ne zaman gelecek? Yeni güncellemenin tam tarihi şu anlık belirsiz.
Ama oyunun yapımcısı Pedro'nun dediğine bakacak olursak beta testerlar için bu hafta ya da planlandığı gibi gitmezse de bir sonraki hafta gelme olasılığı varmış. Yani oyunu önce beta sürümüne erişimi olan sınırlı birkaç kişiye açacaklar ve onlardan aldığı geri dönüşlerle birlikte tahmin ediyorum ki futboldaki sezonlar bittikten sonra bu büyük güncellemeyi getirebilirler. Evet, güncellemenin gelmesine daha çok var o zaman diyor olabilirsiniz. Ama belki de böylesi daha iyi olacak. Ve aynı zamanda unutmayın, beklediğimizden daha fazla yeni özellikler de bu süreç içerisine getirilebilir. Beta sürümüne erişimim yok ama yabancı kaynaklardan toplayacağım bilgilerle sizlere gelişmeleri toplayıp bir video daha yaparım. Evet bakalım, şimdi top sizde. Bu gelişmeleri nasıl yorumlayacağınızı merak ediyorum. Yorumlara geçmeden önce de hatırlatayım. Videoyu beğenmek ve kanala abone olmak tamamen ücretsiz ve eforsuz yani. Haberiniz olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum canlar. Hoşça kalın. Bay bay.